Ben Murat İlhan, 1975 Karaman doğumluyum. Tekstil mühendisiyim, Ege Üniversitesi mezunuyum. 1996'da Deniz Tekstil'e başladım ve ilk iş yerim ve hala buradayım. 28 yıllık bir tekstil tecrübem var. Buradaki görevim Boyane'den sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Firmamız tekstil kökenli bir firma. Daha sonra başka alanlarda da yatırımı oldu ve bir grup şirketi haline geldi. Baltalı Grup olarak biliniyor. Baltalı Grup bünyesinde Hürsan Tekstil, Deniz Tekstil, tekstil iştirakleri ve inşaat, enerji üzerine de yatırımlarımız var. 1994 yılında Deniz Tekstil kuruldu. Ben de 1996'da buraya başladım. Buranın diğer Hürsan'dan farkı, biz burada örgü üzerine çalışmalar yapıyoruz. Örgünün entegre bir şekilde iplikten son aşamaya kadar proseslerini gerçekleştiriyoruz. Hürsan Tekstil ise ev tekstili üzerine çalışıyor. Yine entegre bir şekilde. Bizde iplik bölümümüz var, ring iplik tesisimiz var, vortex iplik tesisimiz var. İplik aşamasından başlıyoruz. Örgü işlemleri yine kendi bünyemizde yapılıyor. Daha sonra boyane kısmına geliyor. Jet boyama dediğimiz çektirme üzerine ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. Yine boyanemizde iplik boyama bölümümüz de var. İpliği boyalı işler de yapıyoruz. Daha sonra konfeksiyon bölümümüze kumaşlarımız gidiyor ve oradan ürün haline gelip %90'ın üzerinde ihracat şeklinde bir üretim şeklimiz var. Ağırlıklı müşteri gruplarımız Avrupa. Yani büyük oranda iş yaptığımız müşterimiz Bestseller grubu. Jack & Jones, Only, Veramodo olarak piyasada bilinen Bestseller grubunun biz Only grubuna ağırlıklı iş yapıyoruz. Boyane kısmında tecrübemiz örgü terbiyesi üzerine. Tabii biz önce havlu ve örgü bir arada başladık. Yaklaşık 2013 yılına kadar bir arada tek boyane olarak çalıştık. Daha sonra 2013 yılında Hürsan için ayrı bir boyane kurup boyama proseslerini ayırdık. Deniz Tekstil sadece örgü terbiyesi üzerine, Hürsan ise havlu terbiyesi üzerine tecrübe haline geldi. Uzun yıllardır da bu alanda çalışma yapıyoruz. Bizim ürün akışımız şu şekilde, pamuğun tarladaki kısmı hariç diğer kısımların hepsi entegre olarak işletmemizde işlenebiliyor. Şöyle, balyalar halinde firmamıza pamuk gelir. Harmanallaş dediğimiz bölümde bu pamuklar harmanlanır, iplik haline getirilir, iplik bölümümüzde. Bobinlenir ve çuvallandıktan sonra iplik prosesi biter. Bu aşamadan sonra bu ipliğin bir doku haline getirilmesi lazım. Örgü kısmında, örgü makinelerinde ağırlıklı yuvarlak örgü kullanırız. Bir yüzey haline getirilir, bir kumaş haline getirilir. Eğer havlu ise havlu dokuma fabrikasına gider, orada dokunur ve havlu haline getirilir. Daha sonra bu ham kumaş haline getirdikten sonra terbiye prosesi için boyane kısmına gelir. Terbiye prosesine geldiğinde de ön işlemleri yapılıp boyaması yapılır, yıkaması yapılır ve finish dediğimiz kurutma ve yumuşatma işlemleri yapıldıktan sonra eğer örgü ise çekmezlik gibi özel işlemler de yapılır. Bazı şardon gibi mekanik, fiziksel işlemlerimiz de var. Bunlar da yapıldıktan sonra yine kalite kontrolleri yapılıp top haline getirip konfeksiyonun kullanılabileceği hale getirmiş oluyoruz kumaşımızı. Konfeksiyon bu aşamada kumaşları alır, bir kesim işlemine tabi tuttuktan sonra yapılan kalıplara göre nihai ürün olan ağırlıklı yaptığımız örneğin bir tişört işlemine doğru devam eder. Burada da kesim, dikim, paket ve kalite kontrolden sonra koli işlemi ve ihracata sevkiyat olur. Bu havlu bölümünde ise yine otomatik dikim makineleriyle havluların kenarları dikilir. Yine konfeksiyon süreçleri tamamlanıp paketlenip kolilenip ihracatı gerçekleştirilir. 28 yıl gerçekten uzun bir süre tekstilin birçok dönemine şahit olduk. Geldiğimiz zaman 1996'da özellikle Denizli bölgesi için konuşuyorum, teknoloji seviyesi daha henüz tam ilerlememişti. Belki genel olarak Türkiye'de de öyleydi ama bu bölgede yatırımlar yeni başlamıştı. Dolayısıyla biz bu bölgenin de ilk mühendisleriyiz. Geldiğimiz zamanlarda eski tabirde boyanede overflow dediğimiz manuel kullanılan, açık sistemli çalışan ki onun bir öncesi Haspel'dir. Haspel'den overflow'lara yeni geçilmiş bir döneme biz denk geldik. O dönemde geldiğimizde makinelerin işçilerin kontrolünde olduğu, el emeğinin fazlaca olduğu ve bunun da hata ve kalitesizliği beraberinde getirdiği bir dönemle başladık. Zaten de bu noktada bize ihtiyaç vardı. Bunların bir disipline edilmesi, elden geçilmesi lazımdı. Böyle bir dönemde başlayıp dolayısıyla kimyasal maddelerin elle tartıldığı, makinelerin buhar kontrollerinin bile manuel yapıldığı bir dönemi biz gördük.
Şimdi bunlar yeni nesil arkadaşlarımıza hayal gibi gelebilir ama bir makineyi ısıtırken manuel açılırdı. Makinenin üzerinden dumanlar çıktığı zaman da kapatılırdı. Böyle bir dönemi biz yaşadık. O aşamada makinenin üzerinde aslında küçük programatörler vardı. Belki LER'la ilk tanışmam böyle başlamıştır. Üzerinde TBB-100 cihazlar vardı ama bu cihazlar kesinlikle kullanılmıyordu. Üzerinde süs olarak duruyordu. Dedik biz bunları programlayabilir miyiz? Bununla ilgili LER'la irtibata geçtik. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Öncelikle basit kontrollerle işletmeyi bir otomasyon sürecine soktuk. Bu anlattığım yıllar işte 96-98 arası henüz daha basınçlı makinelerin yeni çıktığı, otomatik makinelerin daha piyasaya girmediği dönemlerdi. Ama herkeste bu sancı vardı. Çünkü ihracata çalışıyoruz, yüksek kalite bekleniyor ama işte boyanelerde tekrarlanabilirlik sağlanamıyor. Niye? El çok fazla giriyor. Havlu boyamacılığında bu tolere edilebiliyordu ama biz yavaş yavaş hedefimizi örgü boyamaya doğru çevirmiştik. Örgü boyamada bu kaldırmıyordu. Çünkü o makineler bunu boyamak için yeterli değildi. Otomasyon yeterli değildi. Bu şekilde biz makinelerimizi revize etmeye, düzenlemeye başladık. Akabinde yeni aldığımız makinelerin hepsini artık otomasyonlu, kontrolörleri daha üst seviyede olan işte TBB 7000 gibi daha üst seviye makinelere çevirdik. Ve yaklaşık bu süreç 2010 yılına kadar böyle bir revizyon yaşadık. Tabii bu süreçte öncelikle boyama makinelerini düzenledik. Akabinde kimyasal dağıtım otomasyonu yeni Türkiye'ye gelmişti. Bunları incelemeye başlamıştık. Fuarlarda inceliyorduk, yapan firmaları geziyorduk. Onlarda tecrübelerini almaya çalışıyorduk. Ve bir yol ayrımında birçok yabancı firmayı da incelememize rağmen, çünkü bu konuda İtalyanlar o dönemde çok etkindi. Fakat LER bize o güveni verdi. Biz LER'la yol almayı, LER'la bu işi yapmayı kafaya koyduk. Ve sağ olsunlar onların ekipleriyle beraber güzel bir çalışmayla tam otomasyona çevirdik. Bunu özellikle belirtiyorum tam otomasyon olmasını. Çünkü dağıtım sistemleri birçok firmada kuruluyor ama tam otomatik kullanılmıyor. Yarı otomatik kullanılıyor. O dönemde LER'ın da bize geri beslemesi oydu. %100 online kullanan ender firmalardan birisiydik. Halen de %100 online, hiç el müdahalesi yapmadan sistemleri kullanıyoruz. Bunu yapmayan rekabetin dışında kalır. Bunu yapmayan süreçlerini hızlı yönetemez, maliyetlerine hakim olamaz ve ister istemez zaman içerisinde darboğaza düşecektir. Biz LER'ın biraz önce bahsettiğim gibi ilk yaptığı programatörden başlayıp son teknolojisine kadar geldik. Şu anda LER'ın biz en yeni versiyon programatörlerini makinelerimizin kontrolünde kullanıyoruz. Dağıtım sistemi olarak RD96 denen çoklu dağıtım sistemi, SLD dedikleri tekli dağıtım sistemi, her iki sistemi de aktif bir şekilde kullanıyoruz. Numune tarafında tekli dağıtım, tek hat dağıtım, üretim tarafında çoklu dağıtımı kullanıyoruz. Hatta biz ilk Deniz Tekstil'de kimyasal dağıtım otomasyonunu bu revizyonu yaptık. Akabinde Hürsan'ın boyanesini kurarken de yine LER'dan memnun olduğumuz için aynı sistemi havlu boyanesinde de aynı şekilde kurduk. Dediğim gibi kimyasal dağıtım otomasyonu aktif kullanılıyor. Tuz soda sistemleri aktif bir şekilde kullanılıyor. Ve bunları birbirine bağlayan teleskop, ki bu işin ana beyni, can damarı, teleskopu aktif bir şekilde kullanıyoruz. Kendi ERP yazılımımız olan, ismine UTAP dediğimiz yazılımımızla teleskop yazılımı haberleşiyor. Dolayısıyla bu haberleşme vasıtasıyla da tam otomasyonda online etkin bir şekilde kullanıyoruz. Dönem dönem LER'la bu sistemin faydalarını arttırmak adına çalışmalarımız, projelerimiz oldu. Halen de devam ediyor, üzerinde çalışıyoruz. Yani sisteminden çok fazla veri alınabiliyor teleskop sisteminden. Bu alınan verileri yorumlayıp o verilerle sistemi iyileştirme adına bazı yazılımlar üzerinde de çalışmalarımız oluyor. Bir dönemde yine pilot bir işletme olarak LER bize gelip detaylı çalışmalar yaptı. Sistemi analiz edip işin sadece boya tarafı değil de kurutma ve tüm süreci nasıl yönetebiliriz üzerinde çalışmalar yaptık. Henüz bitirmedik ama yakın zamanda da bu çalışmaları sonuçlandıracağız. Evet, pandemi döneminde dijitalleşme hayatımızda bir mecburiyet olarak girdi. İlk hayatımıza giren şey uzaktan yaptığımız toplantılar, Zoom. İşte Microsoft'un Teams'i. Ve halen aktif kullanıyoruz. Yani o dönemden belki en büyük miras belki bu dijital süreçti. Ancak tek başına yetmiyor. Yani hala fiziki olarak müşterilerimizle toplantılar yapıyoruz, fuarlara gidiyoruz, fuarlarda ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bunun yeri başka. Bunu zaten pratikte de gördük. Yani online alışverişler artmıştı ama
pandemi süreci bitince hemen sokak alışverişleri, mağaza alışverişleri hızlandı. Çünkü insan sosyal bir varlık. Fiziksel temas, yüz yüze gelme hala çok kıymetli. Dolayısıyla gerek makine fuarları olsun, gerek ürünleri tanıttığımız fuarlar olsun, buralara etkin bir şekilde gidiyoruz. Ürünlerimizi eskiden valiz valiz götürürken şimdi dijital kataloglarla götürüyoruz. Birkaç örneğe götürüyoruz belki temas edilsin, dokunulsun diye ama birçok arşiv dijitalde. Oradaki görüşmelerimizi bu dijital süreçler oldukça hızlandırıyor. Firmamızı dijital olarak tanıtıyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi hayatımıza doğru entegre edersek bunun faydasını maksimum alabiliyoruz. Türkiye tekstil sektöründe tabii ilk başlangıç noktası konfeksiyon bacağındaki ucuz işçilik gücüyle başladı. Uzun yıllar içerisinde teknolojiyi takip etmesi, gerekli yatırımları yapmasıyla beraber artık modaya yön veren, bu çalışmaları kendi bünyesinde yapan bir hale geldi. Eskiden bize moda tasarım çalışmaları hazır gelirdi ve o yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesi istenirdi. Yani sadece fason üretim yapıyorduk açıkçası. Yapılan bu çalışmalar, gelişmeler neticesinde artık bizim tasarımlarımız, hazır yaptığımız tasarımlar inceleniyor, onların içerisinde modeller beğeniliyor. Bu büyük bir kazanım. Yani burada ciddi bir tecrübe var. Maliyetlerimiz yüksek, tek handikapımız bu. Fakat bu maliyet farkını yakınlık, hız ve servis olarak kapatmaya çalışıyoruz. En büyük avantajımız budur. Avrupalı bize geldiği zaman artık entegre bir şekilde her şeyi bir arada bulabiliyor. Bizim avantajımız bu. Firma olarak da biz böyleyiz. Bütün ürünleri tek bir yerde olması ona güven veriyor. Bakıyor, ipliği bizde, boyaması bizde, konfeksiyonu bizde. Bu müthiş bir güven. En azından ürünü zamanında alabileceğini biliyor. Belki dışarıdan %5-10 fazla olabilir, o önemli değil. Zamanında alacağını bildiği için bizle devam ediyor. Bu sadece bizim firmamız için değil, Türkiye'de birçok firma için geçerli. Sadece uzun termin süreleri olan, fiyat odaklı olan siparişleri kaçırıyoruz tabii ki Uzak Doğu'ya. Bu siparişler de bize son zamanlarda lazım ama maalesef şu anda bunlar bizde değil. Ancak pandemi döneminde bunu çok iyi yaşadık. Kısa terminli işlerde siparişler bize yöneldi. Hatta pandemiden çıkışımız inanılmazdı. Müthiş bir sipariş akışı oldu bize. Onun üzerine yatırımlar yaptık. Boyanemizi biz büyüttük, iplik yatırımı yaptık. Şu dönemler birazcık sıkıntılı geçse de tekrar ibrenin bize döneceğini biz biliyoruz. Bu işi biz iyi biliyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Dolayısıyla uzun yıllar tekstil sektöründe belirleyici biz olacağız. Türkiye'de tekstil eğitimi, ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Çok eski bir üniversite, 1965 yılında kurulmuş. Tekstil konusunda da oldukça donanımlı bir eğitim veren, kendi içerisinde işletmesi olan bir okuldan mezun oldum. Bununla her zaman gurur duyarım. Onunla beraber bizim dönemimizde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde üniversite seviyesinde eğitimler verilmekteydi, halen de veriliyor. Tekstilin yükseldiği dönemde bu tekstil mühendisliği bölümleri oldukça hızlı bir şekilde çoğaldı. Bu gayet normaldi çünkü bununla ilgili bir talep vardı. Tekstil liseleri açıldı, üniversiteler bir anda açıldı. Fakat 2005'e doğru genel yaşanan bir tekstildeki kriz nedeniyle bu açılan üniversiteler yeterli talebi görmedi. Tekstilden yaşanan krizler tabii ki velileri, öğrencileri etkiledi ve tekstil tercih edilmeyen bir bölüm haline geldi. Üzülerek okulumuzun puanları düştüğünü gördük. Bizler çok yüksek puanlarla seçilerek geldiğimiz okullardan artık talep görmediğini, bazı üniversitelerin bölümü açacak öğrenci bulamadığını gördük. Dolayısıyla hayatın doğal akışıyla beraber bu fazladan açılmış bölümler zaman içerisinde kapandı. Bu da çok doğaldı. Çünkü bununla ilgili yeterli altyapı da hoca kadrosu da olmadığı için eğitim de yeterli değildi. Biz yönetici pozisyonuna geldiğimiz zaman hala eski bildiğimiz üniversitelerden öğrencileri tercih ediyorduk. Çünkü yeni üniversitelerdeki eğitimleri yeterli bulmuyorduk. Doğal bir şekilde de bu üniversiteler yavaş yavaş kapandı. Şu anda biz üretim tarafında, mühendislik tarafında ihtiyacımız hala var. Tekstil mühendisliği bölümü tercih edilmeli. Nedense yanlış bir algı var. Sanki Türkiye'de tekstil bitmiş gibi bir algı var ama hala ihracatın ikinci sırasında tekstil var. Yani bunu öğrenci arkadaşlarımız, bununla ilgili bir gelecek düşünen yatırımcılarımız ihmal etmesinler. Tekstil hala bu ülkenin en önemli gelir kaynağı. Dolayısıyla bununla ilgili altyapı ve eğitim çalışmalarına önem verilmesi lazım. Bu çalışmaların da lise tarafında başlaması gerekiyor. Biz Denizli'de bununla ilgili çalışmalar yaptık. Organ Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil lisesini özelleştirerek bir kolej haline getirdik. Ve çok kaliteli bir eğitimle kendi tekstil öğrencilerimizi burada yetiştirmeye başladık. Tabii üniversiteye de öğrenci gönderiyoruz. Okumak istemeyen arkadaşlarımızı da hızlı bir şekilde sanayiye kazandırıyoruz.
Bu inanılmaz bir şekilde ihtiyacımız. Yeni nesil işletmeleri çok tercih etmiyor. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz ama biz tercih edilen hale getirmeye çalışıyoruz. İşletmelerimiz o eski hallerinde belki büyüklerinin anlattığı şekliyle karanlık, kötü ortamlar değil. Öğrencilerimizin gelip bunları görmesi lazım. Pırıl pırıl hale getirdik. İşletmeler artık bu ihtiyacı sağlaması lazım üniversitelerden, liselerden. Şimdi eğitim konusunda Türkiye gerçekten önemli bir noktada. Bu da şundan dolayı hala üretim var. Yani tekstil üretimi hala Türkiye'de. Dolayısıyla üniversiteler gerek staj dönemlerinde gerekse diğer zamanlarda teknik ziyaretlerle tekstili görerek öğreniyor. Bu çok önemli bir faktör. Şunu örnek vermek isterim. Bizim ağırlıklı müşterimiz olan Bestseller grubunun kendi akademisi var, Bestseller Akademi diye. Burada kendi satın alma ekiplerini yetiştiriyorlar, eğitimler veriyorlar. Tek veremedikleri eğitim, üretim. Yani burada üretimi öğretemiyorlar çünkü Danimarka'da bununla ilgili bir üretim tesisi yok. Dolayısıyla bizim bir işbirliğimiz var Bestseller Akademi grubuyla. Her yıl 2-3 sefer buraya bir teknik gezi düzenliyorlar. Biz işletmelerimizde akademiden gelen tekstil öğrencilerine tekstili yaşayarak öğretiyoruz. Dolayısıyla halen tekstil öğrenmeye Türkiye'ye gelirken yurt dışındaki insanlar Türkiye bunun kıymetini bilmesi lazım. Sürdürülebilirlik öncelikle son zamanlarda yaşanan dünyamızdaki çevresel sorunlar neticesinde çıkmış. Sanki bir çevre konusuymuş gibi anlatılsa da ağırlığı belki buradan ilerlemekle beraber sürdürülebilirliği bir bütün olarak bakmamız lazım. Sürdürülebilirlik, insan kaynaklarının sürdürülebilirliği de bu konuya girer. Sanayinin ayakta kalması, devam etmesi de sürdürülebilirliğe girer. Ve çevreyi tabii ki kirletmememiz de sürdürülebilirliğin ana temalarından birisidir. Biz de herkes gibi sürdürülebilirliği ilk önce çevre temasından ele aldık. Çünkü boyahane işletmemizde olduğu için müşterilerimizin de yönlendirmesiyle konu ilk olarak boyahane tarafında, benim de olduğum kısımda başladı. Burayla ilgili biz zaten hazırlıklıydık. Çünkü boyahanemiz özellikle kalite konusunda ISO 9001 süreciyle başlayıp üzerine 14001 belgesiyle beraber, çevre yönetim sistemi olan 14001 belgesiyle beraber çalışmalarına devam ediyordu. Bunun üzerine tabii iş güvenliği, diğer enerji standartları, bilgi güvenliği standartları da ekleyerek entegre bir yönetim sistemini zaten halihazırda çalıştırmaktaydık. Sürdürülebilirlik temalarıyla beraber bu konuları pekiştirdik. Sürdürülebilirliğin bizden istediği özellikle atık konusuyla ilgili zaten standartlarımız gereği limitlerin içerisinde bir atık yönetim sistemimiz mevcut. Tabii enerjiyi verimli kullanmak ana işlerden birisi haline geldi. Bunun bir maliyet bacağı zaten vardı. Yıllardır bununla uğraşıyoruz ama işin çevre bacağı da girince bundan 5-6 yıl önce yine ilklerden sayılırız. Güneş enerjisi yatırımlarımızı yapmaya başladık. Bölgede ilk tarla güneş enerjisi yatırımını yapan firmalardan birisiyiz. Halen aktif bir şekilde işletmekteyiz. Akabinde çatı GES sistemlerini kurmaya başladık. Bu hem karbon ayak izi bizi düşürmek hem sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ilerlemek adına yaptığımız faaliyetlerimizden birisidir. Halen de devam etmektedir yatırımlarımız. Çünkü sıfır karbon için çalışmalarımız sürüyor. Bu işin enerji tarafı bu sürdürülebilirlikle ilgili böyle sürüyor. Diğer taraftan müşterilerimizin bizden beklentisi sürdürülebilir elyaf, iplik ve kumaş üzerine büyük beklentileri vardı. Yine entegre firma olmamızın avantajıyla beraber sürdürülebilir elyaflarla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Bunlarla ilgili firmalarla işbirliği içerisinde elyaf aşamasında sürdürülebilir elyafları alıp bunlardan iplik üretip ve akabinde örgü ve konfeksiyona doğru giderek sürdürülebilir ürün gamına şu anda ulaştık. Halen de çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili iplik yatırımlarımızda Vortex iplik tesisi kurduk. Burada sürdürülebilir elyafları işlemek çok daha bizim için kolay oluyor. Dediğim gibi yani işin hem tekstil tarafında hem enerji hem çevre tarafında sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bunları sözde yapmıyoruz, belgelendiriyoruz da. Popüler olarak son zamanlarda bilinen STEP belgesini firmamıza kazandırdık. Ciddi bir süreçtir STEP'i almak. Bu süreci tamamladık ve şu anda STEP belgesiyle çalışıyoruz. Yine HIG Index puanlarımız oldukça yüksek. Müşterilerimizin 3 yıl önce talep etmesi üzerine HIG denetimlerine girdik. Puanlarımız oldukça yüksek seviyede ilerliyor. Çünkü biz sadece müşteri istediği için değil, buna inandığımız için yapıyoruz. Halihazırda hazırlıklı olduğumuz için bu belgelendirme süreçlerimiz de oldukça hızlı ilerliyor ve sistemimize bunu kazandırıyoruz. Şimdi sürdürülebilirliğin devam ettirilebilmesi için sistemin izlenmesi en önemli faktörlerden birisi. Gerek atıklarınızın gerek enerjinizin izlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili ELIAR'ın izleme sistemleri
inanılmaz bizim için faydalı. Eliar'ın da bu konuda Sustain the Future üzerine bir çalışması var. Böyle bir konsept geliştirdi. Bunu yürekten destekliyoruz. Çünkü izlemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Eliar bu konuda büyük yardımcımız. Sistemi izleyerek, atıklarımızı, enerjimizi izleyerek sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi gerçekten sürdürülebilir hale getiriyoruz. Eliar'ın dijital fabrika uygulamasını uzun zamandır gerek fuarlarda gerek yüz yüze geldiğimizde konuşuyoruz. Tamamıyla desteklediğimiz de bir proje, üzerinde kafa yorduğumuz, fikirlerimizi ilettiğimiz de bir proje. Umarım gelecekte devreye alınır ve kullanma şansı buluruz. Çünkü temennimiz çok karmaşık proseslerden oluşan tekstil sürecinin tamamıyla yönetilebilir olması. Yani her aşamasına hakim olmak isteriz. Dijital fabrika vizyonunda da yine bu hedef var. Aslında otomotivde uygulanan karanlık fabrika diye tabir edilen bir hedef hayal ediliyor. Tekstilde neden olmasın? Yani bu tekstilciler buna biraz mesafeli yaklaşabilir. Bizim süreçlerimiz çok karmaşıktır. Mutlaka insan eli dokunması gerekir diyebilirler ama firmalara büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü çağımız hız çağı. Yani ne kadar müşterimize hızlı dönebiliyorsak, bir problemi ne kadar hızlı fark edip kaynağında müdahale edebiliyorsak o derece avantajlı hale geçiyoruz. Bu proje sadece bir hayal, bir fantezi değil, gerçekten başarılabilir, hayata geçirilebilir bir proje. Sadece insanların inanıp, güvenip destek vermesi lazım. Kendimiz alışverişlerimizi yaparken sürdürülebilir ürünlerden yapılmış kıyafetleri tercih etmemiz, daha dayanıklı ürünleri tercih etmemiz geleceğimiz açısından çok daha avantajlı olacaktır. Eliar uzun yıllardır işbirliği yaptığımız, çalışmaktan da çok mutlu olduğumuz, kafa yapılarımızın da uyduğu bir firma. Bu yıl 40. yılını kutluyor. Öncelikle tebrik ediyorum. Nice 40 yıllara diliyorum. 40 yıl boyunca tekstil sektöründe ayakta kalabilmek büyük bir başarı. Günümüzde bu yeni nesle devretme 30 yılı geçmiyor. Firmalar 30 yıldan fazla yaşamıyor ama 40 yıldır aynı sektörde başarıyla ayakta durmak gerçekten takdire şayan bir durum. Öncelikle bunu takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Gelecekte de Eliar'la çalışmalarımızın süreceğine inanıyorum. Çünkü biz Eliar'ı gerçekten sistemlerine, mantalitesine inandığımız için tercih ettik. Döneminde rakip olan bir sürü yurt dışı firması olmasına rağmen Eliar'ı tercih ettik. Hatta yeni kurduğumuz yatırımlarda da tercih etmeye devam ediyoruz. Bu 40 yıl bir tesadüf değil, bir başarının sonucu. Devamını dilerim.